Kavimler göçüyle akrabalığı yok. Onlar gidişiyle kimseyi yerinden etmedi. Kendilerine yer açma derdindeler. Üstelik kimileri gibi gidişleri olaylı ve gürültülü de olmadı. Sessiz sedasız yoluma bakar giderim edasındaydılar. Her geçen gün birer birer ülkemizden ayrılıyorlar. Şimdilik kimsenin ruhu bile duymuyor fakat yavaş yavaş uzman bulunamadığından bazı gerçekler anlaşılacak fakat iş işten geçmiş olacak. Son yıllarda artarak devam eden beyaz göçten bahsediyoruz. Bu göçün sebepleri neler? Sayısal veriler ne durumda? Öne alınamayan sağlıkta şiddetin sebepleri neler? Son zamanlarda sık duymaya başladığımız hekim intiharlarının sebepleri. Bu göçün önünü almak mümkün mü? En çok hangi ülkeleri niçin tercih ediyorlar? Ve daha da önemlisi onları geri döndürmek mümkün mü? Tony, Johnny, Herkel, Frank, alayı birden. Herkes hazırsa başlıyoruz. Bu bir hafta içerisinde İstanbul'da bir doktor darp edildi. Ankara'da bir hemşire darp edildi. İzmir'de doktor tehdit edildi. Antalya'da güvenlik görevlisi darp edildi. Bursa'da da bir hemşire sözlü tacize uğradı. Türkiye'nin dört bir tarafından bu haberler gelirken bizden 2643 kilometre uzaklıkta ve aramızda 6 tane ülke olan Almanya'da bu yıl 2993 Türk doktoru gitmiş. Farklı kaynaklar farklı rakamlar verse de özetle ve kabaca 3000 Türk hekimi Almanya'ya Türk pasaportuyla çalışmak için gitmiş. Gidenler sadece doktor da değil. Kalifiye sağlık çalışanları, hemşireler eklendiğinde bilanço epey artıyor. Kabaca tarihçeye bir göz atarsak 1980'lerde Türkiye'de doktor açığı vardı. Bu açığı kapatmak için devlet tıp fakültelerine daha fazla öğrenci aldı. Bu öğrenciler 1990'larda doktor oldu. Sistemimize büyük katkılar sağladılar. 2000'li yıllara gelindiğinde ise doktor sayısı arttı. Ancak sağlık sistemimizdeki sorunlar da artmaya başladı. Maaşlar yetersiz kaldı. Çalışma koşulları zorlaştı ve şiddet olayları arttı. 2020'lere gelindiğinde ise doktor göçü dalgası başladı. Özellikle pandemi döneminde doktorların yaşadığı zorluklar ve fedakarlıklar göç dalgasını tetikledi ve bu sayılar her geçen gün katlanarak devam ediyor. 2022 yılında 4000 üzerinde doktor yurt dışına gitti. Göç eden doktorların %70'i 35 yaş altı, yani genç ve idealist doktorlarımız. Türkiye'de her 10.000 kişiye 18 doktor düşüyor. Bu sayı kimi ülkelerde ortalama 35. Almanya'da ise her 10.000 kişiye 43 doktor düşüyor. Doktorların %80'i şiddete maruz kalıyor. Her gün ortalama 10 doktor şiddet görüyor. Yurt dışına giden doktorların %80'i geri dönmeyi düşünmüyor. Peki doktorlar neden göç ediyor? Almanya'ya şu son bir yılda 3000 hekim gitmiş. Kalanların da birçok kader mahkumu gibi keşke zamanında biz de gitseydik diyor. Ve yenileri bu konuda yüreklendiriyor. Bari siz gidin, biz yandık siz yanmayın diyorlar. Aslına bakılırsa bu bir süreç ve ne yazık ki göç sadece bir sonuç. Böyle köklü kararlar bir günde alınmıyor. Bir sabah uyanıp hadi bugün Almanya'ya, Amerika'ya taşınayım gibi bir durum yok. Üstelik yerel halkın dışlayıcı yaklaşımları, Almanca öğrenme zorluğu, arkadaş edinme zorunluluğu, yani aslında özetle sen Suriyeliler hakkında ne düşünüyorsan onlara da bakış açısı aynen öyle. Almanya'dakiler aşırı sosyal, seninle Almanca konuşmak için can atan insanlar değil. Bunu biz değil, araştırmalar söylüyor. Expat Insight 2023 verilerine göre Almanya halkı en az cana yakın 5 milletten biri. Yani gittikleri yerlerde de onları çetin bir mücadele bekliyor. Kimse onlar ellerinde güllerle beklemiyor. Onlara gittikleri yerin daha iyi olacağını düşündüren ne? Onlara sorduk. Doktorlarımız emeğinin karşılığını alamıyor. Maaşlar enflasyon karşısında eriyor. Geçinmek zorlaşıyor. Doktorlarımız uzun yıllar çalıştıklarını, bitmek bilmeyen nöbetleri, ki 36 saatlik nöbetlerden bahsediyoruz. Yorgunluk ve stres had safhada. Sağlıkta şiddet her geçen gün artıyor. Doktorlarımız her gün hakaret ve tehdide maruz kalıyor. Türkiye'de onlar için yeterli kariyer imkanı yok. Yurt dışında ise daha iyi eğitim ve araştırma imkanları var. Yurt dışına gitmiş ve etmeyi düşünenlere sorduğumuzda özetle bu cevapları aldık. Her ne kadar tamamen duygusal diyenler olsa da büyük bir kısmı can güvenliği endişesi ve şiddet olaylarını gerekçe gösterdi. Sevdikleri bir yakınını kaybetmek insanda derin bir öfkeye sebep oluyor. Ve bu öfkeyi de bu haberi getirene yöneltiyorlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir doktor, sağlık çalışanı kaybettiği bir hastanın yakınına bu haberi vermek için korumalar eşliğinde gitmiyor ve emin olun ki onlar da hastalarını kaybetmek istemiyor. Malpraktis davaları, caydırıcı müeyyideler, verilen cezaların, yaptırımların yeterli olmaması, can güvenliği endişesi, uzun süren nöbetler, son yıllarda tıbbiyeliler 1. sınıftan itibaren TUS'tan daha çok başta Almanca olmak üzere yabancı dil üzerinde çalışıyorlar. Kalanların da birçoğu aile hekimliği gibi daha az riskli alanları tercih edip kendi güvenliğini atıyor. Cerrahi branşlarda bile biyokimya, dermatoloji, estetik cerrahi, radyoloji, anesteziyoloji ve reanimasyon, biyokimya gibi insanlarla iletişimin minimum düzeyde olduğu branşları tercih ediyorlar. Kardiyoloji, beyin cerrahi, ortopedi gibi cerrahi alanlara yönelik elini taşın altına koyanların sayısı çok az. Böyle devam ederse yeterli uzman bulamayacağımız tehlikede olan bölümler var. Bu konuda yetenekli, çok iyi olanlar da bir şekilde özel hastaneler
hastanelere kendilerini atıyorlar. Son günlerde şu şikayetleri sık duyar olduk. Falanca hastaneden randevu alınamıyor. Çünkü o konuda yeterli uzman doktor yok. Hatta bazı illerde, bazı branşlarda hiç uzman yok. Misal Kırşehir'de son cildiye uzmanı da gitmiş. Yine aynı ilde kalp ve damar cerrahisi, beyin cerrahisi başta olmak üzere bazı branşlarda uzman yok. Yozgat'ta çocuk kalp hastalıkları, psikiyatri, Gümüşhane'de kulak burun boğaz uzmanı, Tunceli'de radyoloji, ortopedi, üroloji ve daha niceleri saymaya kalksak saatler alır. Uzman doktor bulmak imkansız hale geliyor. Basit ameliyatlar bile ertelenebiliyor. Doktorların da motivasyonu düşüyor. Sağlık sistemimiz çökme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Üstelik bunun çözümü de kontenjanların 2 katına arttırılıp daha az net yapan insanların alınıp mesleğin itibarsızlaştırılması değil. Şimdi kaba bir hesapla sadece bu yıl Almanya'ya 3000 doktor kaptırmışız. Bu doktorların sadece üniversitede eğitimleri 6 yıl. Bu da demek oluyor ki ülkemizden 18.000 eğitim yılı açığı olmuş. Üstelik bu yeni mezun bir pratisyen için. Bir de bunun uzmanı, hatta öğrencileri yetiştiren hocaları da işin içerisine katınca kaybımızın boyutları büyüyor. Yerine yenileri koymak da o açığı kapatmıyor. Bir de bu giden hocaların yerine daha az tecrübeli olanlar gelince eğitim kalitesi de otomatikman düşüyor. Üstelik bu giden açığı kapatmak için arttırılan kontenjanlar nedeniyle ki bundan 4 yıl önce, yani ilk gidişler başladığında karşı hamle olarak TUS'ta kontenjanlar 2 katına çıkartıldı. Şu an için birçok kadro boş kaldı. Sayı fazla olunca eğitim kalitesi düşüyor. Artan asistanlara verilen eğitim de aynı kalitede olmuyor. Maalesef ki bir hocanın 10 asistanla ilgilenmesi yerine 20 asistanla ilgilenmesi aynı verimi vermiyor. Evet, nihayetinde poliklinikte uzman var ama eskinin pratisyeni mesabesinde. İşin bir diğer boyutu, o giden uzmanlar gittikleri yerdekileri yetiştiriyor. Yani sıfır maliyetle kalifiye hoca. Müthiş bir kazanç. Yurt dışına araştırma için, doktora için kısaca bilgilerin üstüne bilgi ekleyerek kendilerini yetiştirmek için gidip dönen idealistlere lafımız yok. Onların durumu başka. Bu ülkede bir doktor kolay yetişmiyor ki kolay kaybedilsin ya da kaybı önemsenmesin. Tek bir doktor büyük bir kaynak, eğitim masrafı, kalifiye eleman kaybı demek. Beyin göçü piramidinde belki de en üst katmandalar. Gidenlerin aile hekimi olduğu düşünülse bile bir doktor 4000 hastaya bakabiliyor. Bu da 12 milyon kişinin temel sağlığa ulaşma hakkının yitirilmesi demek. Olayın bir de ekonomik boyutu var. Geri yerlerde ortalama 25.000 euro yıllık vergi verecekler. 3000 doktor yılda 75 milyon euro Alman hükümetine vergi verecek. Üstelik kazandıklarını yine bu ülkede harcıyorlar. Yani neresinden tutarsanız tutun büyük bir kayıp. Varsın, gidiyorlarsa gitsinler. Gitsinler, defolsunlar, beter olsunlar, yolları açık olsun, vatan haini. Sonuçta ne mi oluyor? Üfürükçüsüne, kırıkçısına, çıkıkçısına, hatta koca karı ilaçlarına kalıyoruz. Ortalık Abdurrahman Çelebilerden geçilmiyor. Bahsedilen rakamlardan daha fazlası Almanca kursunda dil öğreniyor. Ufaktan hazırlığını yapıyor. Eğitimli insanı vakumluyor Almanya ve diğer ülkeler. Son bir yılda Almanya'ya 64.624 Türk vatandaşı iltica etti. Almanya 2000'in üzerinde de sağlık çalışanı bünyesine katmış. Almanya'ya göçte Türkiye birinci oldu. Bu gidenler kalifiye sağlık çalışanları, hemşireler vesaire de eklenince varın gerisini siz düşünün. Beyin göçü zaten yıllardır tartışılan bir konuydu. Fakat son yıllardan özellikle katlanarak arttı. Yetişmiş kalifiye nüfusu ülkemizde tutmak, hatta dışarıdan ihraç etmek gerekir. Gün sonunda bu insanların can güvenliği yoksa, yani kendilerini güvende hissetmiyorlarsa, mutsuzlarsa, aidiyet duygularını yitirmişlerse tek hayatlarını öyle geçirmek zorunda değiller. Gittikleri yerlerde daha mutlu olacaklarsa zaten engel olamayız. Fakat biliyoruz ki bu gidişler her iki tarafında zarar. Nasıl ki 101. sıralamayla girilen bölümlere 100 milyonuncu sırayla insanlar yerleştirildiyse tıp içinde bu yapılabilir. Fakat bu yarardan çok zarar verir. Eğitim kalitesi düşer, sağlıkta başka bazı pürüzler çıkar. Almanya doktor ihtiyacını neredeyse Türkiye'den karşılıyor. Avrupa, Amerika gibi ülkelerin sıfır maliyetle kazandıkları ülkemiz hekimleri nedeniyle Almanya'nın ve diğer ülkelerin doktor fabrikası oldu. Doğumundan yetişmesine, eğitimden mesleki tecrübesine bir kuruş katkısı ve çabası olmadan maalesef direktmen hazıra konuyorlar. İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe, Çapa mezunu tıpçılar oralara gidip mortgage türü kredilerle evlerini alıp kazandığı paraları yine bu ülkelerde harcayıp bu ülkelerin sistemi içerisinde eritiyorlar. Kaliteli nüfus ihracatı bir yandan, Mevlana misali gel ne olursan ol yine gel diye yapılan nüfus ithalatı diğer yandan. Halkın nabzını tuttuğumuz zaman kimileri gideni vatan haini olarak görüyor, kimisi empati kurup hak vermesi de anlayabiliyor. Hatta daha ileri gidip Mehmet Öz burada olsaydı antibiyotik yazmadı ya da rapor vermedi diye beyninde bir kurşun ya da kalbine bir bıçak yer miydi diye düşünüyor. Bir ufak lafımız da sağlık çalışanlarını, özellikle hekimleri hedef gösteren kitleye. Aslında her meslekte yanlış yapanlar, yanlış düşünenler olmuştur, olacaktır. Bir doktor sizinle yanlış bir üslupla da konuşabilir, yanlış bir tetkik, tedavi uygulamaları da olabilir. Onlar da insan nihayetinde. Problem olduğunu düşündüğünüzde hekime saldırmak yerine
Şikayet veya hekim değiştirme hakkınızı kullanın. Tabii ki kişiler kendi refahını, mutluluğunu, huzurunu arayabilir. Alanlar da kendi alternatif oluşturabilir. Fakat bu rakamlar burada da yanlış giden bir şeylerin olduğunu gösteriyor. Gidenler açısından da bakarsak gittikleri yerler güllük gülistanlık değil. Belki ırkçılığa uğrayacak, ailesinden, kültüründen uzakta, gurbette yaşayacak, dil ve iletişim sorunu yaşayacak. Bunlar da hayatını daha da zorlaştıracak. İçinizi rahatlatır mı bilmem ama gittikleri yerlerde onları çetin bir mücadele bekliyor. Emin olun Almanya'da diğer ülkelerden her yerde insan yine aynı insan ve insanın olduğu her yerde sorun var. Orada da şikayet ettikleri mültecilerden bolca var. Evet, hasta sayısı ve şiddet olayları bakımından bir düzenleme var. Bunun sebebi ise sağlık sisteminin daimi olması, yeterli personelin olması. Gönül ister ki ne onlar gittikleri zaman nispet fotoğrafları paylaşsın ne de geride kalanlar acımadı ki desin. Bunun yerine çözüm ararsak, önlem alabilirsek bazı şeyler geç olmadan düzeltebiliriz belki. Şu görüntüleri daha dün gibi unutmadık. Tabii bunları da. Keşke verdiğimiz desteği göstermek için sadece lambaları açıp kapatıp ıslık çalmasak. Aslında bu gidişlerin önünü almak için bir takım iyileştirmeler, çalışmalar yapılabilir. Hayır, yurt dışı yasağı konulmasından bahsetmiyorum. Sağlıkta şiddet vakalarında caydırıcı cezaların getirilmesi, asistan kontenjanlarının eğitim niteliğini destekleyecek kadar arttırılması, muayene sürelerinin düzenlenmesi, mesleğini icra etmek için uygun ortamın sağlanması, imaj düzeltilmesi, Şu an doktorları beğenmiyoruz, doktor dövüyoruz. maaş düzenlenmesi, lüzumsuz hasta trafiğinin önlenmesi, hastaneleri lüzumsuz meşgul edenlerin tespit edilmesi. Örneğin acile gelen 600 hastadan kaçı gerçek hasta? Hasta iyileşince Allah'a şükür, kötüleşince doktor hatası diyen zihniyetin düzeltilmesi. Caydırıcı cezaların uygulanması, sağlık çalışanlarının korunması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması. Sağlık çalışanlarının evet topluma yönelik şiddetin önlenmesi için eğitim ve farkındalık çalışması yapılması. Hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında güvenlik önlemlerinin artırılması. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi. Yoğun çalışma temposunun azaltılması. Mobbingin önlenmesi. Sağlık çalışanlarına yönelik psikolojik destek sağlanması gibi önlemler alınabilir. Meslek eğitimlerinin arttırılması. Sağlık çalışanlarına stresle başa çıkma ve tükenmişlik sendromunu önleme konusunda eğitimler verilebilir. Mesleki motivasyonlarını ve yaşam kalitelerini arttıracaktır. 2023 yılında toplam 43.442 sağlık çalışanına şiddet vakası gerçekleşti. Bu vakaların 32.642'si sözlü, 10.800'ü ise fiziksel şiddet şeklinde gerçekleşti. Şiddet vakalarının en çok gerçekleştiği alanlar ise acil servisler. Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının %70'i hemşireler. 2023 yılında bir doktor ve güvenlik görevlisi görev başında kaybetti. Bir günde de 3 Ekim intihar etti. Sağlık Sen 2022 yılı sağlıkta şiddet raporuna göre 2022 yılında 249 şiddet olayı gerçekleşti. 422 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu. 2 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. 2023 yıla ilk 9 ayına ilişkin verilere göre 46 sağlık çalışanı intihar etti. Sonuç olarak sağlık çalışanlarının intiharları hem sağlık sisteminin hem toplum için önemli bir sorundur. Bu sorunun önlenmesi için gerekli adımlar atılmalı ve sağlık çalışanlarına gereken değer verilmelidir. Türk Tabipler Odası verilerine göre 2023 yılında 44.864 sağlık çalışanlarına şiddet vakası gerçekleşti. Tabipler Odası'nın verileri Sağlık Bakanlığı verilerinden biraz daha yüksek. Tabi her şiddet olayı da resmi kaynaklara yansımıyor. Son bir yılda intihar eden sağlık çalışanları sayısı 60 civarında. Sonuç olarak doktor göçü sağlık sistemimizi çökertme tehdidi oluşturuyor. Eğer bir şey yapmazsak beyaz önlüklü hekim göçü artacak, sağlık sistemimiz çökecek. O zaman da hepimiz doktor bulamıyoruz diye feryat edeceğiz. Sağlıkta şiddet hepimizin sorunu. Bu sorunun önlenmesi için de hepimize görev düşüyor. Haklılar, haksızlar. Buna karar verecek olan bizler değiliz. Şu açık ki ortada büyük bir sorun var. Sendikalar, hükümetler, Tabipler Birliği, meclis, kanun koyucular, siyasiler pek çok disipline iş düşüyor. Bir araya gelip sağlıklı bir iletişim ile çözülebilecek sorunlar bunlar. Bu ülkenin ana kolonlarından biri tıbbiye ve bu gücü kaybedersek yine çökmese de en azından zayıflar. Bu gücü başka ülkelere altın tepside sunmaktansa kendi değerlerimize sahip çıkmak hepimizin yararına. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için hep bize görevler düşüyor.